Gökyüzüyle bulutların arasında başlayan bu sessizlik yavaşça toprağa dokunuyor, suyun içine karışıyor. Karadeniz'in kalbinde mavi bir damar akıyor, karanlıktan aydınlığa, sessizlikten yaşama doğru. Burası rüzgarın fısıltıyla konuştuğu, suyun hikaye anlattığı topraklar. Her damla 1000 yıllık bir sesin yankısı, Karadeniz'in derin nefesi. Burada zaman acele etmez. Her şey doğduğu gibi kalır. Sessiz ama canlı. Ve işte burada başlıyor yolculuk. Sessizliğin, doğanın ve Karadeniz'in kalbine doğru. Her dalga bir yolculuğun devamı. Sessizliğin içinde yeni hikayeler başlıyor. Eğer bu yolculuk sana da dokunduysa, abone ol, beğen ve yorumunu esirgeme. Birlikte keşfetmeye devam edelim. Burada her su damlası bir hikaye anlatır. Belki bir dağdan doğan umut, belki bir köyden süzülen anı. Göl, yüzyılın sesini taşır. Ve biz sadece dinleriz. Karadeniz konuşmaz, fısıldar. Yükseklerde sessizliğin hüküm sürdüğü dağların ardında karlar erirken doğa yeniden nefes alır. Her damla vadilere doğru yola çıkan bir hikayedir. Bu su sadece eriyen kar değildir. Karadeniz'in kalbinden doğan yaşamın kendisidir. Bu vadilerde zaman yavaş akar. Sular dağlardan anıları taşır, köylere, ormanlara, denize kadar. Her biri sessizliğin içinden geçen bir yolcudur. Gökyüzüyle bulutların arasında başlayan bu sessizlik yavaşça toprağa dokunuyor, suyun içine karışıyor. Karadeniz'in kalbinde mavi bir damar akıyor, karanlıktan aydınlığa, sessizlikten yaşama doğru. Karadeniz'in suları bazen geçilmez olur. Kimisi bekler, kimisi düşünür, kimisi de hiç düşünmeden pedal çevirir. İşte Karadeniz insanı böyledir. Biri suyun başında hayatı sorgularken, diğeri yokuş yukarı bisiklet sürer, hem de yüzünde gülümsemeyle. Burada spor, manzara değil, yaşam biçimi gibidir. Dağ, yokuş, dere fark etmez. Karadenizli bir şekilde geçmenin yolunu bulur. Kimi pedalla, kimi doğa ile. Ama bazen en güzeli geçmemektir. Çünkü bazen durmak, Karadeniz'in ritmini yakalamanın tek yoludur. Buralardaki keçiler Karadeniz'in sessiz kahramanlarıdır. İnatçı, dayanıklı ve kimseye aldırmadan yaşar giderler. Tıpkı bu dağların ruhu gibi. Zor da olsa kendi yolunu çizer. Ve işte buraların insanı. Buralarda çok sessiz olunmaz ama sessizliği dinlemek, hayatın ritmini hissetmek için buraları bir gezmek ve görmek istedik. Dağlar, dere, göl ve deniz hepsi bir arada. Her adımda Karadeniz'in hikayesi biraz daha içimize işledi. Dalgalar ritmini bozmaz. Dağlar hep dimdik durur. İnsan gelip kesse de buranın karakteri değişmez. Karadeniz inatçılığı ve güzelliğiyle öğretir. Sabırlı ol, yolunu bul, doğanın ritmine uy. Çünkü burası sadece bir bölge değil, yaşayan bir yöredir, vatandır icabında hepimiz için. İşte buraların insanı. Dağından, dere taşından kopmaz, komşusuyla el ele yürür. Zorluklar karşısında birlikte direnir, sevinci ve hüznü paylaşır, kardeşliği her adımda yaşatır. Karadeniz'in insanı bilir ki güç birlikte olmaktan doğar, sevgi paylaşmaktan, vatan sevgisi ise yürekten gelir. Her köyde, her vadide, her taşın üstünde bir dayanışma, bir sadakat, bir aidiyet saklıdır. Burada doğa ne kadar sert olursa olsun insanlar daha da yumuşak, daha da bağlıdır. Birlik içinde yürüyen adımlar
Karadeniz'in ritmiyle birleşir ve vatan toprağı hepimiz için güvenli, hepimiz için değerli bir yuva olur. Karadeniz'de geçinmek, yurdun her yerinde olduğu gibi biraz zordur. Sonuçta burası namı değer hırçın Karadeniz, tıpkı insanları gibi inatçı ve dayanıklıdır. Balıkçılar nice gecenin zifiri karanlığında ve nice sabahın şafağında denize açılır. Hem dalgalarla hem de martılarla mücadele ederler. Bazen ağları bereketlidir. İşte o zaman bellidir ki şükretme zamanı gelmiştir. Ve bunu kesinlikle es geçmezler. Oraların insanı, o gün aynı sokaklarda gezen kuşlar, kediler ve çocuklar gibi şen şakrak olurlar adeta. Çay tarlalarında durum biraz farklıdır. Toplanan çay yaprakları özenle kesilir. Ne emek vardır bilirsin. Bazı yapraklar kaçmak ister gibi rüzgarla dans eder. Ama Karadenizli rüzgara adeta inat eder, yarışır. Yaprağın sansı yoktur, kaderidir sonuçta. Fındık toplamak, sabah namazıyla başlayan bambaşka bir serüvendir. Ağaçlardan düşen fındıklar hızla yerde zıplar. Bazılar yolunu bulur, bazıları komşunun bahçesine gider. Ama herkes gülerek toplar. Çünkü burada emek her zaman biraz kahkahayla birlikte gelir. Ve tabii ki hayvancılık. Aman ha, bu kesinlikle küçümsenecek bir iş değildir. Buralarda çoğunlukla küçükbaş hayvancılık yapılır. Tabii akla hemen keçiler gelir. Tıpkı Karadeniz'in insanı gibi onlar da zorludur ama yaratılışları böyledir. Kendi yollarını çizer, hiç kimseyi takmaz. Bir dağdan diğerine peşinde koşturur adeta. Hem çalışma hem yaşam burada biraz macera, biraz mizah ve bolca dayanıklılık demektir. Bakmayın siz onların sinirli olduğuna ya da bağırarak ortalığı kasıp kavurduğuna. Aslında pırlanta gibi insandırlar. Sadece coğrafya ve zorluklar onları böyle şekillendirmiştir. Karadeniz'in yaylaları, doğanın insanla buluştuğu en saf noktadır. Dağların eteğinde başlayan, bulutların arasında kaybolan bu yeşil cennetler sadece bir coğrafya değil, yaşamın, kültürün ve doğayla uyumun bir yansımasıdır. Yaylaya doğru çıkarken yol, dar, taşlı ve bazen çamurludur. Her adımda toprağın kokusu gelir burnunuza. Rutubet, çiçekler ve taze ot kokusunun karışımı insanı hemen sarar. Yaylaya yaklaşırken aşağıdaki vadiler ve derecikler gözünüzün önünden geçer. Bulutlar tepelere sarılmış, hafif bir sis bütün manzarayı sarmış olur. Yaylalara ulaştığınızda ilk göze çarpan şey uçsuz bucaksız yeşilliktir. Renkler göz alıcı bir armoni içindedir. Açık yeşilden koyu yeşile, çiçeklerin sarısı ve moruyla küçük renk patlamaları yapar. Toprağın üzerinde dolaşan keçiler, ufak sürüler halinde otlar. Her biri kendi özgürlüğünü ilan eder gibi dağdan dağa zıplar. Onları izlerken insan, Karadeniz insanının o inatçı ama özgür ruhunu hatırlar. Yaylaların ortasında genellikle minik göletler ve dereler bulunur. Bu dereler karların erimesiyle beslenir. Berrak sular taşlardan akar, hafif bir şırıltı ve suyun akışı yaylanın ritmini oluşturur. Kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hafif uğultusu sessizliği daha da huzurlu kılar. Yaylalarda yaşayan insanlar doğayla iç içedir. Küçük ahşap evler, taş duvarlar ve saz çatılar yaylaların karakteristik öğeleridir. Yaylacılar sabahın erken saatlerinde hayvanlarını otlatmak için uyanır. İnekler, koyunlar ve keçiler sürü halinde dağlık alanlara çıkar. Bu sürüler doğayla bir ahenk içinde hareket eder. Yaylalarda geçim de doğayla iç içe yürür. İnsanlar taze süt, peynir ve tereyağı üretir. Bazıları bahçelerinde sebze yetiştirir, küçük ahırlarında hayvanlarını besler. Funduk ve çay tarlaları yaylaların biraz aşağısında olsa da yaylaya çıkan patikalar bu ürünler için taşıma yapılır.
Bu da hem zorluk hem de kültürün devamını sağlar. Yaylalar sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda Karadeniz'in kültürünü, folklorunu ve eğlencesini de barındırır. Yazın insanlar yaylaya çıkar. Horon tepmek, tulum eşliğinde şarkılar söylemek ve doğayla bütünleşmek yayla yaşamının en keyifli anlarıdır. Düğünler festival havasında geçer. Her bir adımda toprağın, rüzgarın ve doğanın ritmi hissedilir. Yaylaların bir başka özelliği de iklimi ve doğa sürprizleridir. Sabah güneşli başlar, öğleye doğru sis çöker, akşamsa hafif bir serinlik gelir. Bulutlar tepelerin üzerinden kayar, bir anda güneş ışıkları vadilere düşer. Bu değişkenlik yaylalara ayrı bir karakter verir. Hem huzur hem de heyecan aynı anda hissedilir. Ve işte en önemlisi, yaylalar bir zaman kapsülü gibidir. Burada tarih, kültür ve doğa iç içe geçmiştir. Dağ yolları, eski yayla evleri, taş duvarlar ve ahşap köprüler geçmişin hikayelerini fısıldar. Her bir taş, her bir ağaç, geçmişin ve bugünün bir birleşimidir. Karadeniz'in yaylaları, insana sabra, doğayla barışmaya, mizaha ve dayanıklılığı öğretir. Burada her adım, her nefes ve her bakış, yaşamı ve doğayı anlamak için bir ders gibidir. Karadeniz insanı, doğayla iç içe yaşamanın getirdiği zorluklara rağmen eğlenceyi asla elden bırakmaz. Burada eğlence sadece bir zaman geçirme aracı değil, aynı zamanda kültürün, dayanışmanın ve yaşam sevincinin en önemli yansımasıdır. Dağlar, yaylalar, ormanlar ve vadiler Karadenizli için bir oyun alanı gibidir. Her köşe, her taş ve her dere küçük bir sürpriz ve eğlence fırsatı sunar. Yaylalarda, özellikle yaz aylarında eğlence doruk noktasına ulaşır. İnsanlar hayvanlarını otlatmak, tarla ve bahçe işlerini tamamlamak için sabahın erken saatlerinde uyanır ama akşam olduğunda tüm yorgunlukları bir kenara bırakılır. Yayla meydanlarında ve gölet kenarlarında kurulan küçük buluşmalar Karadeniz eğlencesinin kalbini oluşturur. Burada horon tepmek, tulum eşliğinde şarkılar söylemek, el ele tutuşarak halk oyunları oynamak sadece bir ritim tutma aktivitesi değil, insanların bir arada olmanın, dayanışmanın ve yaşam sevincinin ifadesidir. Horon, Karadeniz'deki eğlencenin en bilinen ve en karakteristik şeklidir. Her adım, her zıplama ve her dönüş sadece müziğe uyum sağlamak için değil, aynı zamanda fiziksel güç, dayanıklılık ve neşe göstergesidir. Bazen bir horon sırasında bir keçi bile ortalıkta dolaşır ve insanlar onun etrafında gülerek dans etmeye devam eder. İşte Karadeniz eğlencesi hem ciddiyet hem mizahı bir arada taşır. Köy düğünleri ise ayrı bir hikayedir. Burada eğlence günler öncesinden başlar. Hazırlıklar sırasında gençler horon çalışır, kadınlar şarkılar söyler ve herkes bir şekilde organizasyonun bir parçası olur. Düğün günü geldiğinde hem gençler, hem yaşlılar ve hem de çocuklar birlikte kutlama yapar. Yemekler, çay ve mısır ekmeği paylaşılır, tulum sesleri eşliğinde horonlar tepilir ve bütün köy adeta büyük bir aile gibi birleşir. Karadeniz'de eğlence sadece dans ve müzikle sınırlı değildir. Doğa insan için bir oyun alanıdır. Dağlar, dereler, taşlar ve yaylalar macera ve eğlenceyi birleştirir. Çocuklar derelerde balık kovalar, taşların üzerinden atlar ve bazen keçilerle küçük yarışlara girer. Yetişkinler de hayvanları otlatırken veya fındık toplarken birbirlerine şakalar yapar, mizahı günlük yaşamın bir parçası haline getirir. Burada gülmek, eğlenmek ve yaşamı hafife almak hayatta kalmanın bir yolu gibidir. Karadeniz insanının mizah anlayışı, doğayla ve zorluklarla başa çıkmayı da kapsar. Rüzgar, yağmur veya taşlı yollar eğlenceyi engellemez. Aksine bazen komik olaylar yaratır. Örneğin bir horon sırasında aniden bastıran yağmur dans edenleri ıslatır. Ama herkes gülerek ve tempo bozmadan dans etmeye devam eder. İşte Karadeniz'de eğlence anlayışı hem dayanıklılığı, hem birlikte gülmeyi, hem de mizahı kapsar. Ve unutulmaması gereken diğer bir nokta, karşılıklı yardımlaşmanın eğlenceyle iç içe olmasıdır.
İnsanlar birlikte çalışırken şakalaşır, yemek paylaşırken espriler yapar, çocuklar oyun oynarken birbirlerine komik görevler verir. Burada eğlence sadece bireysel bir zevk değil, topluluğun ruhunu, birliğini ve kültürünü güçlendiren bir araçtır. Sonuç olarak Karadeniz'in eğlence anlayışı doğayla uyumlu, topluluk odaklı, mizah dolu ve dayanıklılığı öne çıkaran bir yaşam biçimidir. Dağlar, yaylalar, dereler, hayvanlar ve insanlar hepsi bir araya geldiğinde Karadeniz'in eşsiz ve bitmek duyulmayan eğlencesini oluşturur. Burada gülmek, yaşamak kadar doğal ve içinelmezdir. Çünkü Karadeniz hem zorlu hem de neşelidir. Karadeniz insanı için İslam sadece bir inanç değil, yaşamın her anına yansıyan bir rehberdir. Dağlar, vadiler ve yaylalar kadar doğal bir unsurdur bu saygı. Tıpkı denizin ritmi veya dağların dikliği gibi günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Güne Karadeniz'de sabah namazıyla başlamak sadece bir ibadet değil, günün ilk ışıklarıyla doğayla buluşmak gibidir. İnsanlar hayvanlarını otlatmadan veya tarlaya gitmeden önce namazlarını kılar. Bu hem bir disiplin hem de ruhsal bir enerji kaynağıdır. Dağlardan yükselen ezan vadilere yankılanır. Ses hem insanlara hem de doğaya huzur verir. Cami ve mescitler, Karadeniz köylerinin merkezinde olduğu kadar yaylalarda da bulunur. Küçük taş veya ahşap camiler çoğu zaman hem ibadet hem de topluluk merkezi olarak görev görür. İnsanlar yalnızca namaz için değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve toplumsal dayanışma için bu mekanlarda bir araya gelir. Bayramlarda, cuma günlerinde ve özel günlerde cemaatler köy meydanlarını ve yayla yollarını doldurur. Herkes birbirine selam verir, el öper ve paylaşır. Karadeniz'de İslam'a olan saygı sadece ibadetle sınırlı değildir. İnsanların birbirine davranışları, misafirperverlikleri, yardımseverlikleri ve ahlaki değerleri bu saygının yansımasıdır. Misafir geldiğinde kapı açılır, sofralar paylaşılır. Bu hem kültürün hem de inancın bir gereğidir. Yaylalarda, dağ yollarında veya deniz kenarında bile insanlar Allah'a şükretmeyi ve sabrı ihmal etmez. Karadeniz insanı doğanın zorlu koşullarıyla karşılaştığında bile dua eder, şükreder ve sabreder. Yağmur, rüzgar, taşlı yollar veya sert hava şartları inancın gücünü zayıflatmaz. Aksine insanın Allah'a olan bağlılığını pekiştirir. Karadeniz'de dini ritüellerin bir başka önemli yönü de çocuklara ve gençlere aktarılmasıdır. Sabah namazı, Kur'an eğitimi, dini hikayeler ve köy içi sohbetler inancın kuşaktan kuşağa geçmesini sağlar. İnsanlar dini bilgileri sadece sözel olarak değil, örnek olarak davranışları ve yaşam tarzlarıyla da öğretir. Ramazan ayları Karadeniz'de özel bir ritüel ve coşkuyla yaşanır. Güneşin ilk ışıklarıyla başlayan oruç, ezanla birlikte açılır. İftar sofraları topluluk duygusunu güçlendirir. Bu sofralarda çay, mısır ekmeği, balık ve sebze yemekleri paylaşılır. Herkes bir araya gelir, birlik ve kardeşlik pekişir. Ve Karadeniz'de İslam'a olan saygı, hayatın mizah ve günlük yaşama karışan yanlarını da kapsar. İnsanlar çalışırken şakalaşır, gülerek işlerini sürdürür. Ama işin özünde ibadet ve Allah'a olan bağlılık her zaman ön plandadır. Bu, Karadeniz'in zorluklarla dolu coğrafyasında bile yaşamın dengesi ve huzurun kaynağıdır. Sonuç olarak, Karadeniz'de İslam'a olan saygı sadece bir ritüel veya zorunluluk değil, yaşamın her anına yansıyabilen bir disiplin, bir sevgi ve bir toplumsal bağdır. Dağlar kadar yüksek, deniz kadar engin ve vadiler kadar derindir. İnsanın hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasını sağlar. Ve böylece Karadeniz'in eşsiz doğasını, yaylalarını, derelerini ve insanını bir nebze de olsa sizlerle paylaştık. Bu yolculuk sadece bir manzara gezisi değil, bir kültür,
bir yaşam biçimi ve Karadeniz insanının sabrı, mizahı ve dayanıklılığıyla örülmüş bir hikayeydi. Kanalımız Huzur noktasında bu tür yolculukları sık sık sizlerle buluşturuyoruz. Yaylaların sessizliğini hissettiren videolarımız, Karadeniz'in derinliklerini anlatan keşiflerimiz ve huzur dolu doğa yolculuklarımızla sizleri bekliyor. Eğer bugün izlediğiniz yolculuk hoşumuza gittiyse kanalımıza abone olarak ve diğer videolarımızı keşfederek bu deneyimi daha da genişletebilirsiniz. Yorumlarınızla bizlere düşüncelerinizi iletebilir, beğenerek ve paylaşarak bu yolculuğun daha fazla insana ulaşmasına destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Karadeniz'in başka bir köşesinde yeni hikayeler ve farklı güzelliklerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın ve doğanın ritmini hissetmeye devam edin.